Hadi bilimin ve bilim kurgunun o en büyük sorularından birine dalalım. Nesillerdir hayallerimizi süsleyen o nihai sınır, ışık hızı. Peki bu sınırı gerçekten aşabilir miyiz? Gelin bu işin aslını, astarını hızlıca bir öğrenelim. Şöyle bir başlık görmüşsünüzdür eminim. Bilim insanları ışık hızını aştı. İnsan hemen heyecanlanıyor değil mi? Yani tamam mıdır? Yıldızlar arası yolculuk başlıyor mu? Ama acaba bu manşetler resmin tamamını anlatıyor mu? Hadi bu konunun derinine inelim. Lafı hiç dolandırmayalım, kısa cevap hayır. Yani bugünkü fizik bilgimizle kütlesi olan herhangi bir şey ışık hızına ulaşamıyor, onu geçemiyor. Peki o zaman okuduğumuz haberler neyin nesi? İşte şimdi işin nedenine iniyoruz. Yani bu hız limiti öyle keyfi bir kural değil. Evrenin adeta anayasasında yazılı temel bir madde. İşte fizikçilerin C dediği o meşhur aşılamaz duvarın hikayesi. Olay aslında Albert Einstein'la başlıyor. Onun özel görelilik teorisinin en temel prensiplerinden biri şu: İster duruyor olun, ister son sürat bir roketin içinde olun, yanınızdan geçen bir ışık fotonunun hızını her zaman aynı ölçersiniz. Yani saniyede yaklaşık 300 bin kilometre. Bu rakam evrenin trafik polisi gibi mutlak ve değişmez bir sınır. İşte işin koptuğu yer burası. Bir cismi hızlandırdıkça, ona daha fazla enerji verdikçe kütlesi de artmaya başlıyor. Işık hızına yaklaştıkça bu durum çığırından çıkıyor. Nesne sanki sonsuz ağırlaşıyor gibi düşünün. Onu 1 milim daha itmek için gereken enerji de sonsuza gidiyor. Yani kısacası depoda o kadar yakıt yok. Tamam anladık ama hani bazı deneylerde ışık hızını geçmişlerdi diye düşündüğünüzü duyar gibiyim. Harika bir soru. Şimdi gelin bu kafa karıştıran ama aslında kuralı hiç de bozmayan o meşhur istisnalara bir göz atalım. Masada 4 büyük zanlımız var. Her biri ilk bakışta tamam ışık hızını geçtik dedirten cinsten, Çerenkov ışıması, faz ve grup hızı denen o teknik şeyler, evrenin genişlemesi ve tabii ki meşhur kuantum dolaşıklık. Bakalım bu iddiaların altın ne kadar doluymuş. Çerenkov ışımasını ses duvarını aşan bir jet gibi düşünebilirsiniz. Jet, sesin havadaki yerel hızını geçiyor değil mi? Ama bu evrensel bir sınırı aştığı anlamına gelmiyor. İşte nükleer reaktörlerde gördüğünüz o mavi parıltı da tam olarak bu. Parçacıklar ışığın sudaki yavaşlamış halini geçiyorlar. Boşluktaki o nihai C hızını değil. Yani hile yapmak gibi bir şey. Kuantum dolaşıklık. Bu konu biraz kafa karıştırıcı ama aslında çok basit bir mantığı var. Düşünün ki elimizde bir çift eldiven var. Teklerini 2 ayrı kutuya koyup birini size, diğerini evrenin öbür ucundaki bir arkadaşınıza yolluyoruz. Siz kendi kutunuzu açıp sol eldiveni gördüğünüz an, diğer kutuda sağ eldiven olduğunu anında bilirsiniz. Işıktan hızlı bir bilgi mi gitti? Hayır. Siz sadece zaten var olan bir bağlantıyı keşfettiniz. İşte dolaşıklık da bu. Bir mesaj, bir komut gönderemezsiniz. Sadece korelasyon var, iletişim yok. İşte bu, aklın sınırlarını en çok zorlayan kısım. Çok uzaktaki galaksiler bizden ışıktan daha hızlı uzaklaşıyor gibi görünüyor. Nasıl olur? Kendinizi bir koşu bandında hayal edin. Siz normal bir hızda koşuyorsunuz ama altınızdaki bant geriye doğru çok hızlı kayıyor. Hedefiniz sizden inanılmaz bir hızla uzaklaşır değil mi? İşte burada da olan o. Galaksiler uzayın içinde o hızda gitmiyor. Aramızdaki uzayın kendisi genişliyor. Yani koşan galaksi değil, altındaki koşu bandı. Yani uzay zaman. Gördüğünüz gibi bu açık kapı sandığımız her şey aslında kapalı. En önemli nokta şu: hiçbirinde kullanılabilir bir bilgi ya da bir madde bir yerden bir yere ışıktan hızlı gitmiyor. Bu neden önemli? Çünkü bu nedensellik dediğimiz o temel kuralı koruyor. Yani bir olayın sonucunun nedeninden önce gelememesi kuralını. Bu kural olmazsa evren bildiğimiz gibi işlemez, tam bir kaos olurdu. Neyse ki nedensellik güvende. Peki Star Trek'teki o atılgan gemisi ne olacak? Warp sürücüleri, solucan delikleri, bunlar tamamen uydurma mı? Aslında tam olarak değil. Bu harika fikirler fizik kurallarını çiğnemek yerine onları kurnazca bükmeye çalışıyor. Warp motorunun arkasındaki fikir acayip zekice. Gemi aslında uzayda hiç hareket etmiyor. Bunun yerine önündeki uzayı sıkıştırıp arkasındakini genişleterek bir dalga yaratıyor ve bu dalganın üzerinde sörf yapıyor. Geminin kendisi kendi küçük baloncuğunun içinde duruyor. Yani yerel olarak ışık hızını hiç geçmiyor. Harika bir fikir değil mi? Tek bir pürüz var. Bunu yapmak için negatif kütleli egzotik madde denen bir şeye ihtiyacımız var ki bu da şu an için tamamen bilim kurgu.
Peki, hayalleri bir kenara bırakıp bugünün ve yakın geleceğin gerçeklerine dönelim. Madem ışık hızını geçemiyoruz, o zaman elimizdeki kurallarla oynayabileceğimiz en iyi oyun ne? Cevap basit. Daha hızlı değil, daha akıllı olmak. Roket biliminde anahtar kelime verimliliktir. Özgül itki ya da kısaca ısp bir motorun ne kadar verimli olduğunu gösterir. Arabanızın kilometre başına ne kadar yaktığı gibi düşünebilirsiniz. Isp ne kadar yüksekse bir damla yakıttan o kadar fazla itki alırsınız. İşte aradaki farkı görmek için harika bir tablo. Bugün kullandığımız en baba kimyasal roketlerin ısp eğri 450 saniye civarında. Geliştirilmekte olan nükleer termal motorlarsa bu rakamı 2'ye katlayıp 900'ün üzerine çıkarabiliyor. Yani aynı depoyla 2 kat yol gitmek gibi bir şey. Bu inanılmaz bir sıçrama. Peki bu 2 kat verimlilik bize ne kazandırıyor? Birincisi, daha kısa yolculuklar. Mars'a 9 ayda gitmek yerine 4,5 ayda gitmekten bahsediyoruz. Bu çok önemli çünkü ikincisi geliyor, güvenlik. Uzayda ne kadar az zaman geçirirseniz o kadar az zararlı radyasyona maruz kalırsınız. Bu astronotların sağlığı için hayati. Ve tabii ki daha büyük yükler taşıyabilmek demek. Yani Mars'a daha fazla ekipman, daha fazla bilimsel alet götürebiliriz. Evet, artık sona geldik. Gelin öğrendiklerimizi şöyle hızlıca bir toparlayalım ve en yaygın efsanelerle gerçekleri son bir kez karşılaştıralım. Efsane 1. Kuantum dolaşıklıkla anında mesajlaşılır. Gerçek hayır. Sadece korelasyon var, iletişim yok. Efsane 2. Laboratuvarda ışık hızı aşıldı. Gerçek hayır. O haberler bilgi taşımayan teknik bir hızla ilgili. Gerçek bir seyahat değil. Efsane 3. Çerenkov ışıması FTL kanıtı. Gerçek hayır. Sadece su gibi bir ortamda ışığı geçiyor, boşlukta değil. Ve son efsane, evrenin genişlemesiyle biz de ışıktan hızlı gidebiliriz. Gerçek hayır. O uzayın kendisinin hareketi bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Kısacası sonuç şu. C harfiyle sembolize edilen o evrensel hız sınırı yerinde sapasağlam duruyor. Yani uzay yolculuğunun geleceği bu yasayı delmekte değil, onun sınırları içinde inanılmaz derecede zekice ve verimli teknolojiler geliştirmekte yatıyor. Warp motorları şimdilik hayal perdesinin arkasında kalsa da iyon motorları gibi daha akıllı sistemler bugün bile kullanılıyor. Peki nasıl oluyor da bu motorlar bir kaplumbağa kadar yavaş hızlanmalarına rağmen aylarca çalışarak uzay araçlarını akıl almaz süratlere ulaştırabiliyor? İlginç bir konu değil mi? Belki bir sonraki seferde bunu masaya yatırırız. Ne dersiniz?